Tek otantik nasıl yapılır atölyemden merhaba arkadaşlar. Yeni başlayanlar için el nakışı video serimin 4.'sündeyiz. 4. videoda papatya çalışması yapacağım. İlk 3 videomda kenar işlemeleri ve yaprak modelleri çalışmıştık. Artık yavaş yavaş çiçeklere geçeceğiz. Ve ben bu seriyi en az 10 videoya kadar devam ettireceğim arkadaşlar. 20'ye kadar da çıkabilirim. Diğer videolarımla beraber bu nakış serisi sürekli devam edecek. Gelelim papatya çalışmamıza. Tabii ki malzeme olarak öncelikle nakış iğnem var. Papatyanın tomurcukları için sarı renkte el nakışı ipliği seçtim. 3820 nolu sarı rengimiz var. Taç yaprakları için elimde bir el işi orlon ipliği vardı. Onu kullanacağım. Siz isterseniz bunun için de özel bir iplik alabilirsiniz. Ben elimde olanı değerlendirmek istiyorum. Yeşil yapraklarımız için de 502 nolu el işi ipliğini kullanacağım. Ve keçe üzerine bir işleme yapacağım. İlk önce tomurcuk kısmı için yuvarlağımı çiziyorum. Fazla çizgi çizmeyeceğim. Sadece tomurcuk kısmını çiziyorum. Taç yapraklarının boyunu zaten pratik yaptıkça aynı mesafede yapabiliyorsunuz. İlk taç yaprağımıza başlayalım. İpliği çıkardığım yerden aynı yere batıyorum. Ve taç yaprağımın boyunu istediğim mesafede ayarladıktan sonra iğnenin etrafına ipi sararak bir halka oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir halka. Ve ipliği çıktığım yerden ipin diğer tarafına batarak halkayı sabitliyorum. El işi orlan ipliği kullandığım için daha dolgun olsun diye ben 2 kat kullandım ipliği. Gördüğünüz gibi taç yaprakları büyük yaptığımız zaman ortada biraz boşluk kalabiliyor. Bir ilmekle de o boşluğu dolduruyorum. Ve bu şekilde taç yaprakları yapmaya devam ediyorum. Tam simetrik ayarlamak için ben yaprakları bu şekilde karşılıklı çalışıyorum. Bu kısımları böyle yavaş ve ayrıntılı gösteriyorum ki kolay kavrayabilirsiniz. Genelde nakış videoları çok hızlı geçiyor. Ben biraz daha ayrıntılı tarif etmeye çalışıyorum yeni başlayanlar için. İşte böyle yaprakları simetrik şekilde ortalayarak çalışıyorum. Ve benim Miyam geldi. Benim kedim Miyam sanırım sizleri kıskanıyor arkadaşlar. Videoya fazla odaklandığım zaman hep gelir böyle dikkatimi çekmeye çalışır. Onun gönlünü aldıktan sonra işlememe devam ediyorum. Bu ilmek tekniğiyle birçok çiçek yapılabilir. Bundan sonraki videomda bir ayçiçek tarlası çalışacağım. Benzer yöntemleri kullanarak çeşit çeşit çiçekler yapabilirsiniz. Evet, ayrıntıları yeterince gösterdikten sonra biraz hızlanıyorum. İkinci papatyamı biraz daha küçük çalıştım ve ortasına ayrıca dolgu kullanmadım. Gelelim şimdi tomurcuk kısmı. Tomurcuk kısmında 2 elimi birden kullanmam gerekiyor. İpi diğer elimle tuttuktan sonra 2 defa sarıyorum ve yine çıktığım yere batıyorum. Ve batmadan önce fark ettiyseniz dibe doğru çektim sardığım yeri. Bu şekilde daha düzgün tomurcuklar oluşturabilirsiniz. Yine bu kısmı yavaş gösteriyorum ki kolay kavranabilsin. Ve bu şekilde tomurcuklarımı dolduruyorum.
Diğer papatyama da aynı işlemi yaptıktan sonra çiçek buketimi tamamlamak için biraz tomurcuk eklemek istiyorum. Ve gelelim yeşil iplikle saplarını çalışmaya. Burada dikkat etmemiz gereken, bir önceki yaptığım ilmeğin tam dibinden ve içinden geçiriyorum iğneyi. Ve istediğiniz yönü verebilirsiniz. Ya da doğaçlama çalışmak istemiyorsanız önceden bir çizim ayarlayıp onu çizdikten sonra da yapabilirsiniz. Ben doğaçlama gitmeyi seviyorum ki kendi modellerim oluşsun. Ve yine taç yaprakta uyguladığım yöntemle yeşil yaprak çalışıyorum. Bu sefer içlerine dolgu yapmadım. Buna gerek duymuyorum. Evet, yeşil yapraklarımız da bitti. Umarım sonucu beğenmişsinizdir. Eğer el nakışlarına meraklıysanız tüm video serimi takip etmenizi öneriyorum ve sizlere güzel, sağlıklı, verimli günler diliyorum. Sonraki videomda ayçiçek tarlasında görüşmek üzere arkadaşlar.